Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Kıbrıs'ta federasyon tezine ve Avrupa Birliği sürecine aynen döneceklerini iddia etmesi, Rumların değirmenine su taşıma gafletidir. Çatlak bir sestir ve esef verici bir savrulmadır. Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki halk vardır. Kıbrıs'ta egemen iki devlet bulunmaktadır. 18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü başlıklı tezkerede Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez açıklaması tarihi önemdedir. Bunun dışında bütün seçenekler müzakere ve mutabakat dışıdır. Bu gerçekler hilafına adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ortamının yeşermesi hayal ötesi bir beklentidir. Ağır yaptırımlarla, haksız kısıtlamalarla, mesnetsiz ambargolarla Kıbrıs Türklüğünün taviz verip pes etmesini düşünenler inanıyorum ki yanıldıklarını er veya geç anlamak zorunda kalacaklardır. Eşitlik temelinde çözümden kaçmak bir defa çözümsüzlüğü siyasi strateji görenlerin hem tahakkümü hem de vurgun yemiş mantığıdır. Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemenlik eşitliği mutlaka teyit ve tescil edilmelidir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının mahkum edildiği hukuk dışı ve insan haklarına aykırı izolasyonlara derhal son vermelidir. Kıbrıs Türk Devleti muhakkak tanınmalıdır. Bunun dışında her öneri, her temenni ölü doğmaya müstahaktır. Barış ve hürriyet üzerine bina edilen Kıbrıs Türk Devleti ümit ediyorum ki günü ve saati geldiğinde dünya çapında tanınacak, uluslararası toplumun eşit ve bağımsız bir üyesi olduğu tasdik edilecektir. Artık başkaca bir alternatif kalmamıştır. 2022 yılının Kasım ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne gözlemci üye statüsü kazanması, uluslararası sistemde tanınması açısından ciddi bir adımdır. Bu adımın daha da ilerletilmesi, daimi üyelikle perçinlenmesi önümüzdeki sıcak gündem olmalıdır. Kıbrıs Türklüğü, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hususta yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın diğer üye ülkelerinin liderlerine özellikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Gambiya'nın başkentinde düzenlenen 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Kıbrıs Türklüğünün bir resmi olarak temsil edilmesi çok ciddi bir gelişmedir. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk'ü asla yalnız değildir, asla kimsesiz değildir, asla yetim değildir. Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, ana vatan Türkiye, Kıbrıs vatanını, Türk vatanını her şart altında bağrına basmaya, anı da olduğu gibi acıda ve sevinçte de bir olmaya, ortak bir gelecek ülküsü etrafında tek nefes olmaya her zaman olduğu gibi yine hazırdır, buna kararlıdır. Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerine birlikte ulaşılacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre'de muhataplarıyla paylaşılan çözüm vizyonu, egemen eşitliğin ve eşit statünün tezahürü için tek çare, tek çıkar yoldur. Bizim de iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Adada iki halkın çıkarlarını ve varlığını aynı zamanda eşit egemenlik haklarını müzakere etmekten kaçan ve kaçınan bir anlayışın barışa hizmeti düşünülemeyecektir. Kıbrıs'ın huzuru demek, Doğu Akdeniz'in huzuru demektir. Bu huzur ortamı içinde Akdeniz'in potansiyel yeraltı kaynaklarının adaletli ve hukuk temelli paylaşımından başka bir seçenek de bize göre yoktur. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükseliş ve toparlanışı demektir. Şartlar ne olursa olsun
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar azimle sürdürecek, dostluk ve kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacaktır. 20 Temmuz 1974 yılının kutlu iradesi her zaman yaşayacaktır. Yükselen Türkiye aynı şekilde yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamına gelecektir. Çünkü bizim iki devletimiz olsa da milletimiz tektir, adı da Türktür. Adanın ve tarihin gerçeklerinden tamamıyla kopuk, maksimalist düşlükten uzak ve şımarık bir anlayışla Kıbrıs'ın tamamını da iddia edenlerin ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları, Rum yönetiminin Yunanistan'a dayanışma içinde Larnaka'da deniz üstü kurma girişimleri, istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan ve Gazze katliamına destek vermekten başka bir anlam taşımayacaktır. Bu yanlışın faili olanların samimi değildir. Umudum bu vahim skandaldan geri dönülmesidir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kurduğu tarih, kültür ve stratejik üssü her türlü mütecaviz emellere cevap niteliğindedir ve gerekirse askeri olarak da tahkim edilmelidir. Çözüm yollarını tıkayarak alınacak bir mesafe, ulaşılacak bir hedef yoktur. Verilen sözde durmak bir erdemdir. Kıbrıs Türklüğü erdemlidir, sözü de senettir. Egemen eşitlik temelinde yapılacak müzakereleri reddedenlerin, Kıbrıs Türk Devleti ile Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını bilmelerinde yarar vardır. Konuşmamı sonlandırmadan evvel Kıbrıs Türklüğü'nün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Hepimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun diyorum. Aziz Türk milletini ve Kıbrıs Türklüğünü inanmışlıkla yaşatan muhterem soydaşlarımıza hasretle, hürmetle ve muhabbetle kucaklıyor, en iyi dileklerimi paylaşıyorum. 50 yıl evvel adada Enosis barbarlığına karşı ayağa kalkan, bu vesileyle sönmeyecek bağımsızlık meşalesi yakan şehit Mehmetlerimize, şehit mücahitlerimize, ...20 Temmuz 1974'te hiçbir tereddüte düşmeden küresel tehdit, telkin ve tesirlere aldırmadan adaya barış ve huzur getirmek, Kıbrıs Türklüğüne can simidi uzatmak maksadıyla doğrudan doğruya müdahale kararı alan 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin haysiyet ve hamimiyet sahibi üyelerini saygıyla anıyorum. Tarihi karar ve mesajımızı tekraren haykırıyorum. Kıbrıs Türktür, Türk'ün yurdudur, her zaman da böyle kalacaktır. Basın toplantımızın sonunda hepinizi saygılarımla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Bu arada dehşet verici saldırılarla hayattan kopartılan Kıbrıs Türklere, Kıbrıs davasının Yılmaz müdafisi merhum Doktor Fazıl Küçük ile merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Hayatta olan gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Evet. Sorusu olan arkadaşımız var mı efendim? Buyurun efendim. Amerika'daki seçimlere, Biden'ın çekilmesine değindiniz. Amerika'daki seçimler nasıl sonuçlanırsa Türkiye ile Amerika ilişkileri daha sağlıklı hale gelir. Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun da gidişi de ikinci müjde olacaktır. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sokak köpekleriyle ilgili komisyon görüşmeleri devam ediyor. Bugün de 4. kez komisyon toplanacak. Aslında tartışmalar da yaşanıyor komisyonda. Genel kurul aşamasına da geçilmesi bekleniyor yasanın. Siz meclisteki bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle muhalefetin
Bu kanun teklifine yönelik de eleştirileri var. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da protestoları oluyor. Siz bu tepkileri nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. Milliyetçi Hareket Partisi de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar çünkü Cenab-ı Allah'ın bir yaratığıdır. Evet. Başka var mı efendim? Pekala. Yalnız bir konuyu burada hatırlatmak istiyorum. Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalar da bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin, hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, Milliyetçi Hareket Partisi'ne hangi hakaretlerin yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da, korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Değerli arkadaşlar. Bunları sık sık bahsederken bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Saldırıyorlar, iftira ediyorlar. Olayları olduğundan fazla abartıyor ve saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkate alarak sizler cevap verdiğiniz takdirde bakınız bizi hedef gösteriyor diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir. Kendiler muhatabımız dahi değildir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Önemli açıklamalarda bulundu. MHP'ye yönelik yapılan açıklamaları da hem sert bir dille eleştirdi hem de bunların hukuk önünde karşılığını vereceklerdir yorumunda bulundu.